Herkese merhaba, ben Burak. Bu videoda sizlere bu Batman figürünü nasıl yaptığımı anlatacağım. Bu proje benim de ilk figür modelleme deneyimim oldu. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler. İlk iş, internette beğendiğim bir Batman tasvirini referans alarak Gemini aracılığıyla modelleme için gerekli olan A-Pose görünümlerini oluşturdum. Referansları Blender'a aktardıktan sonra modeli bloklar halinde oluşturmaya başlıyorum. Her bir bloğu oluştururken sahneye önce bir küp ekleyerek başlıyorum. Bu küpe Subdivision Surface Modifier'ı ekleyerek bir küre haline getiriyorum. Grep fırçasını kullanarak küpü referans imajına göre şekillendiriyorum. Direkt küre kullanmak yerine küp kullanmanın bazı avantajları var. Küp ile Subdivision Modifier üzerinden küre oluşturulduğunda, Edit modunda sadece 8 vertex ile objeyi dönüştürmek çok kolaylaşıyor. Önce temel blokları oluşturacağım. Oranların doğruluğundan emin olana kadar objelerin formlarıyla oynamaya devam edeceğim.
Formların genel uyumu tam istediğim noktaya geldi. Bu temel üzerine detayları işlemeye başlayabilirim. Blokları bir araya getirip çözünürlüğü yükselttikten sonra detaylara zemin hazırlamak için rimeş işlemi gerçekleştiriyorum. Parçalı blok yapısını geride bırakıp formları daha geniş hacimli kütleler formuna geçiriyorum. Baş, gövde ve boyun, kollar ve eller, bacaklar ve ayaklar gibi ana uzuvları bütünsel ve daha büyük kütleler haline birleştiriyorum. Bu aşamada blokları oluştururken kullandığım referans imajlarından ziyade kasların yapısını ve yönünü daha net gösteren referans imajları kullanıyorum. Ana hatları yonttum. Karakterim ortaya çıktı. Artık Batman'i Batman yapan o keskin detaylar üzerinde çalışmaya başlayabilirim.
Aslında bu proje arkadaşımın oğluna özel bir oyuncak yapma fikriyle doğdu. Ama dürüst olmam gerekirse modelleme ilerledikçe karakter o kadar güzel oldu ki kendime de bir tane yapmaya karar verdim. Figürün sergilendiğinde çok daha şık durması için kendi başına dengede kalabileceği özel bir stand tasarladım. Bu aşamada modellemeyi tamamen bitirdim ve baskı için modeli parçalara ayırdım. Baskı sonrası parçaların birbirine düzgün hizalanması için birkaç ufak parça ekliyorum. Aynı zamanda yapıştırıcının modelin üzerinde taşmasını engellemek için de küçük kanallar açıyorum. Baskı sonrası parçaların birleşip uyumlarını kontrol ettiğimde yüzeyler arasında maalesef göze çarpan boşluklar oluştuğunu fark ettim. Bu boşlukları düzeltmenin birkaç yolu var. Bu boşlukların asıl nedeni hizalama için tasarladığım bağlantı parçalarının tolerans paylarını doğru ayarlayamamış olmam. Bu hatayı telafi etmek için parçaları birazcık törpüleyeceğim. Kaydetmediğim kısımda Batman'i platformda sabit tutacak çivileri de zımparaladım. Bu modelde dolgu astarı kullanmaya karar verdim. Dolgu astarı yüzeydeki kusurları harika kapatıyor. Fakat ne kadar çok astar o kadar çok zımpara yükü demek. Artık lineer el zımparam olduğu için bu sefer çekinmeden dolgu astarını kullanabileceğim. Şimdi sıra tüm parçaları birleştirmede. Parçalar birbirine düzgün oturuyor ama yine de birleşim noktalarında belirgin bir ayrım var. Bu boşlukları bu sefer UV reçin ile dolduracağım ve tekrar zımpara yaparak birleşim noktalarını gizlemiş olacağım.
Platformun işlevi gereği ağır olması gerekiyor. Bunu sağlamak için hızlı sertleşen, kullanımı görece kolay taş tozu tercih ediyorum. Benim tarifim bir birim toza karşı bir birim su kullanmak. 1 saat gibi bir süre içerisinde karışım tamamen sertleşmiş olacak. Bu süre zarfında parçaları asla uygulayarak devam ediyorum. Ama öncelikle platformu bitirip kenara koyacağım. Önce koyu bir gri ile temel rengi oluşturacağım. Bu katman gölgelendirme katmanı olarak hizmet edecek. Bu kat kuruduktan sonra daha açık bir gri ile de üniformanın rengini oluşturacağım. Bu kat sonrası kasların yarattığı girintileri ortaya çıkarmak için bu girintilere siyah gölgelendirme yapacağım. Üniforma rengine biraz şeffaflaştırıcı ekleyerek siyah gölgeleriyle alttaki gri tonu birleştireceğim. Artık sonlara doğru geliyorum. Eldivenlerini, maskesini, botlarını ve göğsündeki logoyu siyaha, kemerinde sarıya boyayarak modeli bitireceğim. Ve tabii en son vernik uygulayarak boyayı korumaya alacağım. Buraya kadar izlediyseniz, projelerimi beğeniyorsanız ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki projede görüşmek üzere, hoşça kalın.